Horovax TV'den tüm saat severleri bir kez daha selamlıyoruz. Horofriend köşemizde bugünkü konuğumuz sevgili Ayberk Kuday. Ayberk'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Evinde bizi ağırlıyorsun. Uzun süredir peşindeydik zaten. Sonunda evet. seni. Hoş geldiniz. Evet, özel bir saat seçtik. Özel sıvı patenti, kendilerine özel sıvı patentiyle İsviçre saatçiliğine yeni bir soluk getiren HYT'nin H1.0 modeli bir hafta boyunca senin kolundaydı ve şimdi senin kullanıcı tecrübelerini almak için buradayız. Şimdi senin saatlerle olan ilişkin yaklaşık 20 sene falan var. Ben biliyorum ve gerçek bir saat tutkunusun. 20 sene önce aldığın saatleri hala saat kutunda görmek mümkün. Evet. Kısaca senden biraz bahsetsek, seni tanıyabilsek. Tabii ki. Mühendisim ve mühendis olduğum için de bir mühendislik zahmetiyle geliştirilen her türlü şeye hem saygım var hem de merakım var. Saat bundan güzel örneklerinden bir tanesi. Günlük bir problemi çözmek için oldukça karmaşık yollardan herkes kendi çözümünü geliştirmiş. Ve HYT bu arenada hani birçok saat imalatçısının arasında bu konuya en farklı pencereden yaklaşan markalardan bir tanesi. Yani klasik alışılagelmiş işte bir günü 12'ye bölüp bir dairesel bir yüzeyde gösteren saatler takdirle izliyoruz ama aynı sorunu çözmek için lineer bir görüntü gösteren bir saat tasarlamışlar ve dakikasını, saniyesini görmekten, hassasiyetinden ziyade günün neresindeyim ve zamanın akışının doğallığını bana her gün hatırlatan bir çözümle yaklaşmışlar. O yüzden HYT çok değişik. Evet, onun hikayesini konuşacağız. Şimdi öncelikle senin bu tecrübeni biraz izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Saatlerin kağıt üstünde yazılı boyutlarıyla aslında gerçek hayatta kolumuzda duruşları arasında ciddi farklar oluyor. Senin kullandığın HYT 1.0'a baktığımızda neredeyse 49 milim gibi bir çapı var. 2 santime yakın da bir 20 milimetre yüksekliği var. Alışabildin mi? Nasıldı? Yani bir hafta boyunca bu büyük boyutlar seni etkiledi mi? Şimdi 48 milimetrelik başka saatlerimde var ama hiçbiri 20 milimetre yüksekliğinde değil. İlginç bir şekilde o 48 milimetrelik ağır saatimi takarken ki hissettiğim kolumda bir ağırlık ve büyükçe bir şey asılı duruyor hissiyatı bu saatte kesinlikle olmadı. Dahiyane bir şekilde kasanın altı 48 milimetre olmasına rağmen yukarıya doğru daralıp bu dom şeklinde oluyor olması, işte safir kristalin oldukça hani girintisi çıkıntısı olmayıp da bir ceketin kolunun içerisine rahatlıkla girip çıkıyor olması ve bununla ilgili bir rahatsızlık yaratmıyor olmasından dolayı esasında çok büyük bir saat takıyormuşum hissiyle dolaşmadım. Artı ağırlık olarak da kabul edilebilir bir ağırlıkta bu saat. Yani safir kristal sonuçta çok hafif bir malzeme değil. Ancak işte paslanmaz çelik kasa ve geri kalan her türlü şey işte rubber strap. Bunların hepsinin kombinasyonu oldukça konforlu. Özellikle rubber strap oldukça konforlu. Belki de saati o kadar büyük hissetmiyor olmanın sebeplerinden bir tanesi de bu konforlu. Güzel yerleştirilmesi. Gerçekten öyle. Lag yok. Kasanın içerisinden direkt çıkan bir kayış var. Açıkçası büyük bir saat takıyorum ve kolumda kocaman bir ağırlık taşıyorum hissi yaşamadım. Şimdi ben tabii marketi biliyorum. Bize çok soru geliyor. Özellikle HYT ile ilgili gelen soruların başında bu boyut konusu var. Evet. Akabinde de bu sıvı teknolojisini soruyor insanlar. Yani sıvı teknolojisinin aslında tekniğiyle değil de gün içindeki kullanımı, okunabilirliği, sen ona alışabildin mi? Yani tabii bizim geleneksel saat görüntüsünden çok farklı bir sistemi var. Yani senin bu bir haftalık süreçte buna alışman nasıl oldu? Önceden de bir hafif ön yargılı yaklaşıyordum olaya. Yani saat gerçekten mühendislik harikası, bakınca çok gerçekten işte sanat eseri gibi de gözüküyor. İşte renkler güzel, zevkli tercih edilmiş şu bu falan ama tabii önemli olan ben buna baktığımda saati okuyabiliyor muyum? Ön yargılıydım ama sonradan gün içerisinde kullandıkça açıkçası rahatlıkla okuyabildiğimi fark ettim. Bir kere her şeyden öte hani dakika saniye önemli değilken günün neresindeyim bir bakışla görebiliyorum. İşte saat 12'de tam ortada duruyor koyu renkli sıvıyla renksiz sıvının birbirine geçmediğini işte hatırlataraktan söylüyorum. Pat diye bakıp ben günün neresinde olduğumu görebiliyorum. Daha detay istiyorsam zaten burada dakika traditional bir dakika gibi gözüktüğü için orada bir sıkıntı yok.
Düşük ışık kondisyonlarında okunabilirlik diğer saatlere göre daha yüksek, işin ilginç tarafı. Çünkü bir renklendirilmiş bir bara bakıyoruz ve bar gerçekten çok güzel. İşte o Super Luminova özelliği gerçekten böyle pırıl pırıl, pat diye bakar bakmaz şöyle araba kullanırken bile saate bakıp rahatlıkla okuyabildiğimi fark ettim. Bir küçük not. Indisar etrafta başka modellerinde dikkat ettim ki buralarda da saat rakamları yazıyor. Çünkü değişik bir durum var. 6 burada ama diğer tam yerinde değil. tam yerinde Evet, değil. ona da biraz Dolayısıyla alışmak çok gerekiyor. alıştığımız, yıllarca kullandığımız yapının biraz dışına çıkmak gerekiyor. Arada şöyle yana dönüp kaçtayız diye bakasım gelmedi değil yani. O da güzel. Tabii gelen diğer soru da HYT saatlerinin sağlamlığı, doğru çalışması. Bununla ilgili de tabii bir hafta yeterli bir süre değil ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. HYT bütün saatlerine 5 yıl gibi bir garanti veriyor. Evet. Bu da saatin sağlamlığı ile ilgili aslında bir referans noktası. Fabrika ziyaretinde bunu anlattıkları zaman hani işte bir safir kristal ile kaplı bir, yani kasanın büyük kısmını safir kristalin oluşturduğu bir saatten bahsediyoruz. Bunun kırılgan, hassas, birazcık da hani tehlikede olduğunu düşünebilir insan ama paslanmaz çelikten veya altından daha dayanıklı. Çünkü en başta çizilmeyen bir malzeme. Evet. Bu saate hasar vermek pek de kolay değil. Yani kullandığım günler içerisinde fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Mesela Power Reserve 65 saat. Son derece yeterli. Önemli, harika. Gerçekten hani insanı yormayan, zorlamayan, kullanımı çok rahat bir saat o anlamda. Net bir şekilde de işte okunabiliyor zaten ne kadar gücü kaldı. Ben hiçbir noktasında bunun hani kırılgan veyahut da işte böyle birazcık üstüne emniyet gösterilmesi gereken bir saat gibi düşünmedim. Aksine olması gereken bir spor saat olaraktan düşündüm. Evet. Şimdi fabrika seyahatinden bahsettim. Bir Sorabox Inside olarak bu şansı yakaladık. Çok tecrübeli, yani çok uzun sürelerdir saatlerle ilgilenen kişilerin bile biraz yadırgadığı bir görüntü. Yani alışmakta zorluk çektiği bir görüntü. Özellikle fabrika seyahatinden sonra saatin yapımıyla ilgili, teknolojisiyle ilgili o bilgileri birinci ağızdan aldıktan sonra markayla olan ilişkin ne şekilde değişti? Yani markaya bakışın nasıl yönlendirildi? Bayağı değişti. Önceden sonuçta gene görüntüsünü ve mühendisliğini takdir ederek izlediğim bir saatti ama aklımda yüzlerce yıldır yapıldığı şekliyle denenmiş, ispat edilmiş saat teknolojilerinin yanında son derece hani kutunun dışında düşünülmüş ve yepyeni bir bakış açısıyla geliştirilmiş bir teknoloji ne kadar reliable olur, güvenilir olur endişem vardı. Bu arada çok özür dilerim, saat mekanik aynı zamanda. Yani tabii mekanik ki ve sıvı teknolojisinin bir araya gelmesi. Şimdi uzaktan bakaraktan düşündüğümüz arka tarafta çalışan bir İsviçre mühendisliğinin geliştirdiği bir mekanik saat var. Ön tarafta da hiç daha önce görmediğimiz bir işte içinde sıvı dolaşan tüpler var. Önceden düşüncelerim bu saatin ne kadar güvenilir olabileceği, çabuk bozulabileceği, işte sarsılınca bir şey olur mu, bu sıvılar birbirine karışıyormuş gibi ilk modellerde duyduğumuz şeyler. Açıkçası hani bakıp da işte fiyatı çok yüksek olan, hani işte koleksiyonum çok büyüdüğünde hani evet bu da olsun diyerekten katacağımı düşündüğüm, biraz uzak baktığım bir markaydı. İlginç, çok güzel ama günlük kullanıma çok uygun değil, şudur budur gibi eski modellerinden böyle bir şey kalmış aklımda, ön yargı diyelim. Fabrika ziyaretinde oldukça bu ön yargılarım değişti. Çünkü yıllar içerisindeki ürettikleri modelden öğrendiklerini bir sonraki modelin içerisine ciddi şekilde uyguladıklarını görüyoruz. Hepimizin endişe olaraktan dile getirdiği şeylerin adreslenip dahiyane mühendislik metotlarıyla veyahut da yeni geliştirilen teknolojilerle çözüldüğünü gördük fabrikada. Bizzat bunu geliştiren mühendislerle tanıştık. Karşı karşıyaydık. Evet. Pişman ettik hatta. evet. Hafif soru sormaktan, bizim sorularımızdan yoruldular. Mesai saatinin çok üzerinde içeride kalmaları gerekti ve biz giderken kapıdan bizi arkadan kilitleyip çıktılar. Bir daha da almayacaklar bizi zaten. Bu arada Dolayısıyla tabii HYT ile ilgili özür dilerim. Çok yakında bir sürprizimiz olacak. Onun arka planını da hazırlıyoruz. Heyecanlıyız. Yakında yine Horovax'tan bunu duyuracağız. Bunu da ara not olarak ekleyelim. Evet, dediğim gibi fabrika ziyaretimizde sorduğumuz sorular ve tutkuyla sorduğumuz soruların aynı tutkuyla cevaplandığını gördük. Evet. Yani işini yapan insanların nasıl zevkle, keyifle ve bu yeni geliştirdikleri şeye ne kadar inandıklarını gördük. İçerisinde bilim adamı barındıran nadir saat imalatçılarından olduğunu gördük. İçeride PhD'li 10 küsur kişi olduğunu söylediler bize ve tanıştık. CEO Gregory birebir bize anlattı bunları. Yani adam onu kendi içinde tutkuyla yaşıyor.
Ve bunları duymak, saatle ilgili sorularımızın da cevaplanması ve önceki endişelerimizin ciddi şekilde adreslenip çözüldüğünü bizzat orada bilimsel olaraktan bize ispatlanmış olması Evet. saatle ilgili ön yargılarımı olduğu gibi uçurdu. Açıkçası yani mekanik bir saat, ön tarafında da hani patenti olup da hiç kimseye de izah edilmeyen, bu birbirine karışmayan sıvı teknolojisi falan, bunlar oldukça heyecan verici şeyler. Sorunun başını unuttuğum için Ya fabrika seyahatinden sonra markaya olan ilgin arttı ve daha da yaklaştın diye düşünüyorum. açıkçası evet, sahip olma isteği doğdu diyelim. Hani fabrika seyahatlerinin de böyle bir şeyi var. Şimdi tabii biraz hani HYT'nin dışına çıkarak saat piyasasıyla ilgili genel bir şey de sormak istiyorum sana. Sen finansla ilgili faaliyet gösteren önemli bir kurumun CEO görevini üstlenmiş durumdasın. Evet. Son dönemde de bu saatler bir hani finansal bir ürünmüş gibi ortalıkta dolanmaya başladı. Senin gibi böyle benim gibi saat koleksiyoneriyim diye dolaşan insanlar ortaya bir anda ellerindeki saati alır satır hale geldiler. Evet. Yani finansla da ilgili biri olarak yani saatlere finansal bir ürün gözüyle bakan insanlara buradan mesajın nedir? Onu da merak ediyorum. Yani. Şimdi saat sevgisi dediğim 20 gibi sene boyunca hiç saat satmamış biri biri olarak soruyorum konuşuyorum. sana. Evet, ben saatlerimi tercih ederken, seçerken sahip olma isteğiyle, hani bir noktada bundan bir para kazanırım da sonrasında hani arada da taktığımdan da keyif alırım mantığıyla yaklaşaraktan değil, mühendisliğine veyahut da yapılmış bir şeyine, işte ne bileyim bir dizaynı ile ilgili bir şeye, benim zevkimle çok paralel oluyor olmasına bakaraktan tercih edip Arkasındaki alıyorum. hikayeye Arkasındaki hikayeye. Ve hani böyle tutkuyla bir saate hani aşık olup ben bunu almak istiyorum deyip ondan sonra alıp koymanın keyfini yaşamış biri olarak konuşuyorum. Hani tabii ki de çeşitli noktalarda daha iyi bir şey için, şu için, bu için saat satmamak diye bir şey kimseyi yargılamak adına söylemiyorum ama bunu ticaret olaraktan yapıp da sonra saat koleksiyoneriyim diye dolaşan insanlar hani bizle aynı türden saat tutkunu değiller diye düşünüyorum. Hani yatırımın kıymetini ve hani sonradan değerlenmesini anlayacak yapıdayım. hepimizin öyle bir fikri var. Hani sonuçta işimiz de bununla birlikte bunun gibi bir şey. Ancak saat tarafında benim hassasiyetim, işte ilk aldığım saati hala ilk aldığım günkü kadar çok seviyorum ve hani satmak niyetiyle veya bundan bir para kazanmak niyetiyle almadım ama zamanda çok güzel tercihler yapmışım, onu görüyorum bugünkü piyasa Ciddi değerlenmiş ciddi saatler değerlenmiş almışsın. saatler var. Ama dediğim gibi ben onu saat koleksiyonerliği olarak görmüyorum. Saat Herkes koleksiyonerliği işini bunu yapacak yani. sahibi olmak istediğin saati alıp işte gününü onunla geçirmek, işte baktıkça keyif almak gibi sebeplerden dolayı olması gerektiğini düşünüyorum. Anlıyorum. Peki HYT'ye dönelim. H1.0 son dönemde yayınladığı koleksiyonlardan biri. Farklı özellikleri var. 50 metre suya dayanıklılığı var. Vidalı tepesi var. Yani saat hakkında aslında anlatılacak çok şey var ama senin kendine göre bir tarzın da var. Farklı kıyafetler giyiyorsun. Farklı ortamlarda bulunuyorsun. Bu bir haftalık deneme sürecinde HYT'nin seni hiç yalnız bıraktığı, yanında taşıyamadığın bir ortam, işte aksesuarlarınla uyumu, yani neler yaşadın bir hafta boyunca? Bir hafta kısa bir zaman, dolayısıyla açıkçası bir hafta boyunca saati üstümde tutamayacağım bir durum olmadı. Örnek vermek gerekirse bugün üzerime tercih ettiğim kıyafetlere çok da uygun bir saat olmamakla birlikte çok da yanlış durmuyor. Durmuyor, evet, aynen öyle. Ama hani bir kısa kollu tişörtle ve işte birkaç tane sağ kolumda bilezikli ve bununla daha bir uygun olacağını düşündüğüm spor bir saat. Ama işte bu yarı spor kıyafetin üzerinde burada işte bu da buraya hiç olmamış, çok yabancı duruyor gibi bir durumu yok. Artı dediğim gibi bu 20 milimetrelik kalınlık bütün domun safir kristal olması sebebiyetiyle çok da rahatsızlık vermiyor. Hani daha ince metal olan saatlerde bunun takıldığını görüyorum. Ve dolayısıyla bu tür kıyafetlerde tercih etmiyorum. Ama burada öyle bir durum hissetmedim ben. Ama bir hafta kısa bir zaman. Hani zannetmiyorum ki hani black tie bir davette bu saati koluma takayım. Hani başka spor saatler oralarda kurtarabiliyor. Bir Rolex'in spor saati gene hala okey olabiliyor öyle bir kıyafette ama bu orada olamayacaktır. Ama tabii farklı saatlere sahip olmamızın bir sebebi de farklı ortamlarda Doğru. değişik alternatifleri kullanabilecek Doğru. olabilmemiz. Peki Ayberk'cığım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Gerçekten sana yakıştı, mühendis kimliğine, yatırımcı kimliğine gerçekten yakıştığını düşündüğüm bir saatti. Seninle değerlendirdiğimiz çok iyi olmuş.
HYT'ye buradan öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizi orada süper ağırladılar. Bu saati bize gönderdiler denememiz için. Herkes de yaptıkları bir projede değil bu. Evet. Türkiye'deki temsilcilerine, Quadran'a, DSAT'e de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki, bu arada HoroFriend için yaklaşık 100'e yakın talep almış durumdayız. Herkes bizlerle beraber olmak istiyor. Bu ilgiye de çok teşekkür ediyoruz. Ama tabii her gün yayınlayabildiğimiz bir şey değil bu. Belli süreler içerisinde farklı konuklarımız da olacak. Seni bırakmadan önce hemen bir wrist shot çekiyoruz. Bu anı ölümsüzleştiriyoruz Hemen. beraberce. Ve tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.